Milena'ya mektuplar, Franz Kafka ile Çek yazar ve çevirmen Milena Jesenska arasında 3 yıl boyunca devam eden mektuplaşmaların sadece Kafka tarafından yazılan mektuplarını içerir. Aslında Kafka, ölmeden önce tıpkı diğer eserleri gibi Milena'ya mektupları da imha etmesi için yazar arkadaşı Max Brod'a vermişti. Ancak Brod, zamanın en büyük yazarı olarak gördüğü Kafka'nın eserlerinin gizli kalmaması gerektiğini düşünerek onun bu isteğini yerine getirmedi ve bu eserleri dünya ile paylaştı. Brod'un bu davranışının ahlaki olup olmadığı tartışılabilir. Ancak şu bir gerçek ki eğer Brod Kafka'nın vasiyetine uysaydı, Kafka'nın hiçbir eserine bugün ulaşamayacaktı. Milena ile Kafka, ortak arkadaşlarının oluşturduğu bir ortamda tanıştı. Bu sohbet ortamında Milena Kafka'ya onun öykülerini Çekçe'ye çevirmek istediğini söyledi. Ortak noktaları vardı. İkisi de yazardı ve ikisi de mutsuzdu. Kafka 3 kez nişanlanmış ama evlenememiş, Milena ise parçalanmakta olan bir evliliğin içindeydi. Başlangıçta verem hastalığı, edebiyat ve Yahudilik gibi genel konulardaki sohbetleri içeren mektuplar, zamanla aşka dönüşen ilişkinin iniş çıkışlarının konuşulduğu mektuplara dönüştü. Hadi gelin Milena'ya Mektuplar kitabıyla ünlü yazar Franz Kafka'yı, düşüncelerini ve o dönemi daha yakından tanıyalım. Verem hastalığı. Kafka, 1900'lü yılların başında yaygın görülen verem hastalığından muzdaripti ve zaten bu hastalık nedeniyle öldü. Bir mektubunda o dönemde Batı Avrupa'nın yarısının akciğerlerinin az çok arızalı olduğunu söylüyordu. Kendi akciğer hastalığını psikosomatik bir araz, tekrarlanan evlenme denemelerinin sebep olduğu ve onun gücüne bir adamın dayanamadığı içsel mücadelenin sonucu olarak görüyordu. Hastalığın tanımlama şekli, Kafka'nın duygusal dünyası hakkında yoğun ipuçları veriyor. Ben ruhen hastayım. Akciğerlerindeki sorun yalnızca bu ruhi hastalığın dışarı taşmasından ibaret. Beyin kendisine yüklenen üzüntü ve acılara dayanamaz hale geliyor. Diyor ki, ben pes ediyorum. Fakat burada bütünün korunmasına önem veren biri daha var. O halde o, yükümün bir kısmını alabilir ve bir süre daha böyle idare edebilir. İşte orada akciğer devreye giriyor. Beyin ve akciğer arasında benim bilgim dışında yapılan bu pazarlıklar korkunç geçmiş olmalı. Uyku. Mektuplaşmalar sırasında Kafka'nın iç çatışmalar yaşadığı, bunun da uykusunu etkilediği, uykuyla ilgili gözlemlerinden anlaşılıyor. İnsan doğru dürüst uyuyamayınca ne sorduğunu bilmeden soruyor. Durmadan sormak istiyor. Uyuyamamak demek, sormak demek. Zaten cevabı bulsa uyumayı başarırdı. Asıl ganimet gecenin derinliklerinde, ikinci, üçüncü, dördüncü saatinde. Ama en geç gece yarısı yatıp uyumazsam, ertesi gün kendimi de, geceyi ve günü de kaybetmiş oluyorum. Uykunun önemiyle ilgili de Kafka şunları söylüyor. Ben gece uykum kaçtığında onun gideceği yolu bilir ve buna boyun eğerim. Ayrıca zaten karşı koymak aptalca olurdu. Uyku en suçsuz varlıktır, uykusuz insansa en suçlu varlık. Yahudilik. Kendisi de bir Yahudi olan Kafka, Yahudilerle ilgili çok sert eleştirilerde bulunuyor. Hatta o kadar ki mektupları 1949'da yayınlamaya hazırlanan yayın emri sahibi, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki politik durumunu da göz önüne alarak bu eleştirilerin kitaptan çıkarılmasını istiyor. Fakat Kafka'nın arkadaşı Willy Haas bu tavsiyeye uymuyor. Ona göre söz konusu bölümlerin çıkarılması, birçok yönden sorunlu olan bu ilişkinin önemli bir boyutunun gözden kaçırılmasına neden olacaktı. Yahudilerin kendilerine özgü bir korkaklığa sahip olduğunu iddia eden Kafka, Yahudilerin o güvensiz hali, kendilerine ve insanlara olan güvensizlikleri her şeyin ötesinde bize şunu gösteriyor ki, onlar yalnızca ellerinde ya da dişlerinin arasında tuttukları şeylere inanabilirler. Üstelik yalnızca sahip oldukları şeyler onlara yaşama hakkı verir. Ve bir kez kaybettiklerini bir daha asla elde edemezler. Kaybettikleri şey dönmemek üzere ellerinden uçup gider, diyor. Yahudileri bu şekilde tanımlayan Kafka, kendisinin de bir Yahudi olduğunu üstüne basa basa vurguluyor ve Milena'yı şu şekilde uyarıyor. Yalnız bir şey var. Gelecekten söz ederken bazen benim Yahudi olduğumu unutmuyor musun? Yahudi dediğin tehlikelidir. Senin ayaklarına kapanmış olsa bile. Daha da ileri giden Kafka, Yahudilerle ilgili düşüncelerinde sertleşiyor ve seni suçlasam, tanıdığın ben de dahil Yahudiler hakkında fazla olumlu fikirlere sahip olmakla suçlayabilirim. Bazen kendim dahil onların topunu bir çamaşır dolabının çekmecesine tıkmak, sonra beklemek, ardından çekmeceyi biraz çekerek hepsinin boğulup boğulmadığına bakmak, eğer boğulmamışlarsa çekmeceyi tekrar itmek ve her şey bitene kadar böyle devam etmek istiyorum, diyor.
Kafka'nın Yahudilere yönelik bu öfkesinin sebebini arkadaşı Willy Haas şu şekilde açıklıyor. Kafka'nın Yahudi olmayan bir kadına aşık olması, kökeniyle ilgili kompleksleri nedeniyle ağır bir yüke dönüştü ve bu sorun onun bir Yahudi olarak kendini aşağıladığı korkunç patlayışlarında açığa çıktı. Franz Kafka mektuplarında mektupla haberleşmeyi de eleştiriyor ve mektuplaşmayı hayaletlerle ilişki kurmaya benzetiyor. İnsanların mektup yoluyla birbirleriyle ilişki kurabilecekleri düşüncesi nereden çıkmış ki? Uzaktaki bir insanı düşünebilir ve yakındaki bir insanı elimizde tutabiliriz. Geri kalan her şey insan gücünü aşar. Mektup yazmak, hayaletlerin önünde soyunmak demektir. Ki onlar da aç kurtlar gibi bunu bekler zaten. Yazıya dökülen öpücükler yerlerine ulaşmaz. Hayaletler yolda içip bitirir onları. Mektuplaşmaya devam edersek, hayaletler açlık çekmeyecekler ama biz telef olacağız. Kim bilir Kafka mektuplaşmakla ilgili bunları yazarken acaba günümüzün iletişim şekillerini görseydi neler yazardı? Evlilik. Evlilikle ilgili de Kafka'nın çok net tespitleri var. Mutsuz evlilikler yok. Yetersiz evlilikler var. Ve yetersiz olmalarının sebebi onları yetersiz insanların yapmış olması. Bu tür insanları evlilik yoluna itmek, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine cebir ödevi vermek gibi bir şey. Yalnızlığın ümitsizliğinden kurtulmak için evlenenler ne kazanmış oluyorlar? Yalnızlığı yalnızlığa katarsak bundan asla bir yuva değil, bir esaret doğar. Hele yalnızlığı bir güvence olarak görürsek, yalnızlığın durumu daha da kötü olur. Evliliğin anlamı keskin ve katı bir biçimde tanımlayacak olursak, güvende olmaktır. Kafka'nın korkuları. Kafka mektuplarında bitmek bilmeyen korkulara sahip olduğunu söylüyor. Tam olarak neyle ilgili olduğu anlaşılamayan korkularla ilgili Kafka, uykuya da korkuya daldığım gibi dalsaydım, şu an yaşıyor olmazdım. Benim özüm korku. Burada korkudan başka kimsem, hiç kimsem yok. Onunla birbirimize kenetlenip gecelerin içine doğru dans ediyoruz, diyerek korkularını bile sanatsal bir şekilde anlatıyor. Mektuplaştığı Milena da Kafka'nın korkularıyla ilgili, onu tanımadan önce korkusunu tanıdım ben. Kesin olarak biliyorum ki Frank'ı hiçbir sanatoryum iyileştiremeyecek. Bu korkuyu içinde taşıdığı sürece hiçbir zaman sağlığı iyi olmayacak, diyor. Yaşamın anlamı. Ruhsal bunalımlarla dolu mektuplar yazan Kafka, yaşamla ilgili hem felsefi hem de insanı motive eden şu tespiti yaparak bizi şaşırtıyor. Hayat şaşırtıcı derecede kısa. Mesela genç bir insanın atla en yakın köye gitmeye karar verdikten sonra bunu yaparken mutlu geçen, sıradan bir hayatın böyle bir geziye yetmemesi ihtimalinden korkmamasına akıl sır erdiremiyorum. Kafka'nın ölümü. 3 yılın sonunda Kafka, o dönem öksürük nöbetleriyle ağır geçirdiği verem hastalığından bu aşkı sorumlu tuttu ve hem mektuplaşmayı hem de ilişkiyi sonlandırdı. Ölümünden sonra Milena, Kafka ile ilgili şunları söyledi. Onu burada pek az insan tanırdı. Çünkü kendi kabuğunda yaşayan biriydi. Bilen ve dünyadan korkan bir insandı. Yıllardır verem hastasıydı. Bir yandan hastalığı iyileştirmeye çalışsa da diğer yandan bilinçli olarak onu besliyor ve kafasında geliştiriyordu. Yaşayabilmek için fazla öngörülü, fazla bilge, savaşabilmek için fazla güçsüzdü. O, diğerlerinin duymayarak güven içinde yaşadıklarını sandıkları seslere bile kulak verecek kadar hassas vicdanlı bir sanatçı ve insandı. Franz Kafka'nın 1924'te verem hastalığından ölümünden 20 yıl sonra Milena Jesenska, arkadaşlarının kaçma tavsiyelerine kulak vermedi ve Yahudilere yapılan zulümlerden dolayı Nazi yönetimini eleştirmeye devam etti. Sonrasında ise götürüldüğü toplama kampında 1944'te öldü. Mektuplardan geriye Franz Kafka'nın Milena Jesenska'ya yazdığı ve az sonra sizinle paylaşacağımız romantik sözler kaldı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere.